Merhaba, bu videomuzda QuickTools ile Temu entegrasyonu konusunda neler yapabileceğimize birlikte bakacağız. QuickTools'un yeni versiyonunun yüklenmesiyle işlemlere başlıyoruz. Yeni bir versiyon çıktığında ekranda görüldüğü gibi onaylarımızı veriyor ve uygulamanın çalışmasını sağlıyoruz. Şimdi ürün havuzunda bu demo için hazırladığımız örnek ürünlerimize birlikte bakalım. Daha önce örnek ürünleri özel bir liste olarak kaydetmiştik. Özel listeyi çağırıyorum. Örnek veri setimizde 4 adet varyasyondan oluşan kız çocuk eşofman takımı ürünü var. Detaylara birlikte bakalım. Ürün kartımıza bakacak olursak, genel bilgiler sekmesinde ürünün tanım ve kimlik bilgileri var. Stok kodu, ürün kodu, ana ürün kodu, tedarikçi numarası gibi detayları görebilirsiniz. Kargolama süreniz, ürünün bağlı olduğu birim seti, kategori bilgilerinde ise bu ürünün konumlandığı kategori özelliklerini görebilirsiniz. Bu bilgileri kategori yönetimi bölümünde düzenleyebiliyorsunuz. Diğer pazar yerlerinde olduğu gibi Temu içinde bu kategori bilgilerini eşleştirebiliyorsunuz. Şu an bu ürün setinde henüz bir Temu eşleştirmesi olmadığı için burada gözükmüyor. Onu birazdan birlikte yapacağız. Fiyatlar ve vergiler sekmesinde birden çok fiyat alanımız var. Burada dilediğiniz fiyat alanlarını ihtiyacınız doğrultusunda kullanabilirsiniz. Genelde kullandığımız bölüm liste fiyatı ve satış fiyatı bölümü. Liste ve satış fiyatları burada mesela yanlış girilmiş. Bunu birlikte düzenleyeceğiz. Fotoğraf galerisinde ise ürüne görülmesini istediğiniz sıra neyse ona göre ürün resimlerini yükleyebiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey, Temu'da bilhassa giyim kategorisinde özel bir ölçeklendirme söz konusu. Şöyle söyleyeyim, Temu bizden 3/4 oranında bir fotoğraf yüklememizi bekliyor ve bu fotoğrafların en az 1350'ye 1800 piksel çözünürlükte olması gerekiyor. Temu'da bu zorunlu bir durum. Ürün resimlerinizin yani ürünlerinizde bulunan resim linklerindeki resimlerin bu özellikte olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında diğer kategorilerde normal birebir oranında minimum 800'e 800 piksel resim yeterli oluyor. Buna dikkat edelim. Diğer husus ise giyim kategorisi için beden ölçüsü şablonu belgesinin kategori özelinde sisteme yüklenmesi gerekiyor. Örneğin kız çocuklar için, erkek çocuklar için, genç kadınlar, genç erkekler için beden ölçüsü şablonlarının ayrı ayrı belirlenmesi gerekiyor. Örnek olarak biz burada LCY ürünlerinden bir örnek oluşturduk. Bu ürünlere ait beden şablonlarını belirtmemiz gerekli. Şöyle gösterelim. Mesela bu örnek kız çocuk grubu için bir beden ölçüleri tablosu. Burada detayları var. Hangi yaş grubunda boy, göğüs, bel, basen ölçülerini belirlediğiniz bir cetvel. İki seçenek var Temu'da. Ya bu şekilde bir görseli ürün ile birlikte yüklemeniz gerekiyor ya da ürünü yükledikten sonra panelde bunları rakamsal olarak girmeniz lazım. Pratiklik açısından bu şekilde bir görsel yüklemenizi tavsiye ederim. Bunun dışında bunu yükleyebilmek için QuickTools'ta
varyantlı ürünlerin herhangi bir tanesinde bunu belirtmeniz yeterli. Mesela bu ürünü düzenleyelim. Şurada beden ölçüsü şablon linki alanı var. Hazırladığımız beden ölçüleri şablonunu bu şekilde kaydetmemiz yeterli olacaktır. Şimdi dilerseniz basitçe toplu fiyat güncelleme işlemlerini nasıl yapıyoruz onu göstereyim. İstediğimiz ürünleri seçtikten sonra toplu işlemlerden toplu fiyat güncelleme bölümüne geliyoruz. Burada kurallara göre istediğiniz gibi esnek bir şekilde fiyatlarınızı topluca güncelleyebilirsiniz. Örneğin satış fiyatı bilgisini değiştirmek için bu listeden alanı seçip fiyat değerlerini %30 oranında azalt şeklinde bir kural oluşturmak istiyorum. Güncelle butonuna bastığımda QuickTools bütün fiyatları otomatik güncelleyecektir. Gördüğünüz gibi kurallı satış fiyatı 461.99'a indi. Buna benzer birçok kombinasyonda fiyatlarınızı güncelleyebilirsiniz. Ürün yüklerken dikkat etmeniz gereken diğer bir husus, Temu'nun ürünün desi bilgisini detaylı bir şekilde girmemizi istiyor olması. Diğer pazar yerlerinde, özellikle yerel pazar yerlerinde bu böyle değil. Sadece desi değerini rakam olarak 1, 2, 3 şeklinde girmemiz yeterli oluyordu. Fakat Temu, ürünün boyu, eni, yüksekliği gibi bilgilerini detaylıca istiyor. Bunu QuickTools tarafında pratik bir şekilde yapabilmek için ürün yönetimi sekmesi altındaki birim setleri bölümüne geliyoruz. Burada tanımlı olan setlerimiz var. Örneğin ön değer birim seti kaydını düzenliyorum. Gördüğünüz gibi burada adet olarak bu birim setinde bir tane birimimiz tanımlanmış. Siz buraya birden fazla başka ölçülere göre diğer birimleri de ekleyebilirsiniz. Biz burada örnek olması açısından bu kategorideki ürünlerde seçtiğimiz bu birim için varsayılan boyutları girdik. Eni 20 santim, boyu 30 santim, yüksekliği 3 santim, ağırlığı 300 gram gibi tahmini bir değer belirledik. Siz de ürünlerinizin birim setlerini bu ekrandan kategori kategori tanımlayarak ilişkilendirebilirsiniz. Yaptığınız birim seti tanımlarını ise ürün kartında ilgili bölümden ilişkilendirebilirsiniz. Böylelikle birim seti ilişkilendirme işlemimizi de tamamlamış oluyoruz. Dilerseniz şimdi kategori tarafında neler yapabiliyoruz birlikte inceleyelim. Kategori modülümüzde bütün pazar yerlerinin kategori ağacını yönetebiliyoruz. Ürün havuzumuzdaki kategori ağacını QuickTools başlığı altında dizayn edebilirsiniz. Burada istediğimiz şekilde çalıştığımız kategorileri oluşturabiliyoruz. Örnek veri setimiz kız çocuk eşofman takımıydı. Alttaki sekmelerde ilişkili ürün listesini buraya tıklayınca görebiliyoruz. Tıkladığımız her bir kategori öğesinin ilişkili olan ürünlerini alttaki sekmelerde görebilirsiniz. Şimdi Temu'da kız çocuk eşofman takımı kategorisine birlikte bakalım. Bizim çalışmak istediğimiz kategori giysiler ve ayakkabılar altında yer alıyor.
Burada kategoriyi bulmaya çalışıyorum. Fakat çok detaylı alt kırılımlar olabiliyor veya tam karşılığını bulamayabiliyoruz. Bunun için QuickTools'ta en pratik yöntem, istediğimiz kategori kırılımına sağ mouse ile tıklayıp seçili kategoriyi tam yükle demektir. QuickTools bu kategori öğesinin altındaki bütün kırılımları Temu'dan çekip veri tabanına güncelleyecektir. Sonrasında başlıktaki filtre bölümüne tıklayarak aramak istediğimiz ifadeyi yazıp hızlı bir filtreleme yapabilirsiniz. Eşofman ifadesi kız çocuk giyim, etkin, aktif pantolon altında geçiyormuş. Tabii bu kategori üyesi aradığımız eşofman takımı olmadığı için bu şekilde işimize yaramaz. Pijama takımı şeklinde aratmayı deneyeceğim. Evet, pijama takımı ve bornoz olarak çıktı. Pijama takımları kategorisi öğesi ile ilişkilendirme yapabiliriz. Şimdi tekrar QuickTools kategori ağacımıza geri dönüyorum. Test yaptığımız kategoriyi buluyorum. Burada ilişkilendirmek istediğimiz öğeye sağ tıklayıp öğeyi ilişkilendir diyoruz. Temu'da az önce tespit ettiğimiz pijama takımı kategorisi öğesi ile bu öğeyi ilişkilendiriyoruz. Arama kısmı otomatik dolduğu için pijama takımı ifadesini tekrar yazıp ağaç yapısında buluyorum. Pijama takımları öğesini buldum. Çift tıklayarak ilişkilendirmemi yapıyorum. Şimdi Temu'daki kategori özelliklerinin bizdeki kategori özellikleriyle eşleştirme işlemi nasıl yapılıyor onu görelim. İşlemi başlatmak için kayıtlı kurallardan seçimi yapıyorum. Sağ tıklayıp kategori özelliklerini eşleştir seçeneğini seçiyorum. Evet, ekranımız geldi. Gördüğünüz gibi QuickTools, Temu'daki kategori özelliklerinden bulabildiklerini otomatik olarak eşleştirdi. Kategori özelliklerini eşleştirirken yukarıdaki filtrelerden yararlanabilirsiniz. Mesela kalıp özelliği. Bizde standart regular şeklinde geçiyormuş. Bu Temu tarafında kesim tarzına karşılık geliyor. Standart regular yani rahat kalıp anlamında gördüğünüz gibi Temu tarafında bu düzgün Türkçeleştirilmemiş gevşetmek diye geçiyor. Onu seçiyorum. Bir tanesini seçtiğimde QuickTools diğer bütün özellikleri otomatik dolduracaktır. Başka bir özelliğe bakalım. Mesela kol boyu. Bizde uzun kollu. Bakın bunu otomatik eşleştirmiş. Temu'da birebir eşleşmiş olarak geldi. Başka neye bakalım? Mesela malzeme özelliğine bakalım. Bizde %100 pamuk diye geçiyor. Temu tarafında bunun karşılığı diğer malzemeler altında. Kumaşın cinsleri burada sıralanmış. Biz burada pamuklu ifadesine bakacağız. Evet, pamuk. Bunu seçtiğimde diğer özellikleri de yine QuickTools tamamladı. Dilerseniz şimdi de size'a bakalım. Yani size bir varyant özelliği. Bizde 4 varyant vardı. Size Temu tarafında boyut olarak geçiyor. Seçiyorum. Burada 10-11 yaş ifadesini klavyeden yazarak direkt hızlıca eşleştirme yapabilirsiniz.
Aynı şekilde diğerlerini de yapıyorum. Şimdi de diğer varyant özelliği olan renk değerine bakalım. Krem rengi renk özelliğini seçtim. Burada muhtemelen krem rengi diye bir karşılık yok. Yine de bakalım. Onun yerine bej olabilir. Bej bakıyorum. Evet. Bej olarak seçtim. Bu şekilde diğer özelliklerin karşılıklarını da Temu ile ilişkilendirebilirsiniz. Ne kadar dolu bir ürün belirtirseniz pazar yerinde öne çıkma şansınız daha yüksek olur. Bu şekilde filtrelememi yaparak eşleştirmeleri bitirdim. Şimdi yaptığım eşleştirmeleri kaydet butonuna basarak stok kartlarını güncelliyorum. Ama önce tabii kayıtları seçmem lazım. Kategori özellik eşleştirmelerinde işim bitti. Şimdi listemi yeniliyorum ve bir ürün kartını açarak yaptığım işlemleri kontrol ediyorum. Evet, Temu kategori özelliklerim gelmiş. Boyut, malzeme, kesim tarzı, rengi ve hatta yaka stili dahil. Bakın yaka stili özelliği otomatik olarak eşleşmiş gözüküyor. Buraya kadar yaptığımız çalışmayla ürünleri Temu'ya yüklemeye hazır hale geldik. Başka bir eksiğimiz kalmadı. Şimdi dilerseniz ürünlerimizi Temu'ya gönderelim. Bütün ürünleri seçip pazar yeri işlemleri menüsünden yeni ürünleri yükle seçeneğine tıklıyorum. Ekrana gelen uyarıya dikkate alarak gönderim işlemini onaylıyorum. QuickTools varyantları otomatik olarak oluşturacak, resimleri ayrı ayrı yükleyecek, resim kurallarına dikkat edecek. Kategori özellikleri ve varyant bilgilerine bakarak bütün kontrolleri yaptıktan sonra Temu'ya yüklemeyi gerçekleştirecektir. Evet, yükleme bitti. Gördüğünüz gibi yükleme başarısız oldu. Gelen rapor ekranında ürünlerin yüklenip yüklenmeme durumlarını detaylıca inceleyebilirsiniz. Bu yaptığımız örnekte yaş grubunun zorunlu olduğu ve bunun doldurulması gerektiği söyleniyor. Biz varyant bilgisi olarak yaş değerlerini girmiştik fakat bu kategoride zorunlu olarak bir de yaş grubu şeklinde bir özellik var. Onu da belirtmemiz gerekiyormuş. Şimdi bu özelliği birlikte güncelleyelim. Sağ tık menüsü ile ürünün kategori özelliklerini belirle bölümünü çağırıyorum. Uygulanabilir yaş grubu seçeneğini gördüğünüz gibi seçerek işlemimi tamamlıyorum. Bu varyant 10-11 yaş olduğu için 12 yaş ve altı seçeneğini seçiyorum. Diğer seçeneklerimizde bir eksiklik gözükmüyor. Diğer varyantlarda da aynı yaş grubu özelliğini güncelliyorum.
Bu varyantta boyut 7-8 yaş olduğu için uygulanabilir yaş grubunu 12 yaş ve altı olarak belirliyorum. Son varyant ürünümüzün uygulanabilir yaş grubunu da belirliyorum. Şimdi tekrar seçip ürünleri tekrar yüklemeyi test ediyorum. Evet, gönderim işlemi tamamlandı. Yine bir hata aldık gözüküyor. Burada materyalin zorunlu olduğu yazıyor. Biz materyali diğer malzemeler altından seçmiştik. Şimdi buna birlikte bakalım. Bütün ürünler aynı olduğu için hepsini işaretliyorum ve sağ mouse menüsüne tıklıyorum. Gördüğünüz gibi biz materyali diğer malzeme altında pamuk olarak seçmiştik. Burada malzeme altındaki pamuk değerini buluyorum. Gördüğünüz gibi eklendi. Şimdi bütün varyantlara bu değişikliği uygulamak için ilgili öğeyi seçiyorum ve toplu güncelleme yaptırıyorum. Sadece seçtiğim öğeyi arkada seçilmiş olan bütün varyantlara uygulamış oldum. Kontrol edelim. Evet, gelmiş. Temu'ya yüklemeyi tekrar deniyorum. Evet, gönderim tamamlandı ama yine bir hata aldık gözüküyor fakat bu sefer yol kat ettik gibi duruyor. Şu an kategori tarafında eksik bir şeyimiz olmadığını görüyoruz. Bu hata mesajında Temu, yüklemiş olduğumuz bir resmin boyutlara uygun olmadığını bize söylüyor. 4 numaralı resmi kontrol edip tekrar CDN kaynağına yükleyeceğim. İlgili resmi düzenleyip tekrar ürünlerimi Temu'ya yüklemeyi deniyorum. Yükleme tamamlandı. Evet, gördüğünüz gibi bu sefer bütün varyantlar başarıyla Temu'ya yüklendi. Şimdi birlikte paneli kontrol edelim. Daha önce yüklemiş olduğumuz ürün burada gözüküyor. Muhtemelen yeni yüklediğimiz ürün tamamlanmamışlar sekmesinde. Evet, gördüğünüz gibi 4 varyantın tamamı başarıyla yüklenmiş durumda. Temu tarafından fiyat kontrolleri ve diğer kontroller yapılacaktır. Siz artık istenen diğer belgeleri buradan yükleyerek ürününüzü yayına alabilirsiniz. Şimdi dilerseniz fiyat ve stok bilgisi nasıl güncelleniyor? Birlikte ona da bakalım. Şimdi bir varyantın fiyatını değiştirerek Temu'ya yüklemeye çalışalım. Ürünü açıyorum ve fiyatlar ve belgeler sekmesine gelip düzenleye basıyorum. Örneğin bunu satış fiyatını 429.99 yaptım ve kaydettim. Ürünü göndermeden önce listemi yeniliyorum veya fiyatın değişikliğinden emin oluyorum. Pazar yeri işlemleri
sadece fiyatları güncelle seçeneği var. Bu seçeneği seçerek işlemi tamamladım. İşlemi bitirdi ve bana raporunu verdi. Fiyat değişikliği başarısız olduğunu görüyorum. Bunun sebebi biz ürünü yeni yükledik ve henüz Temu tarafından onaylanmadığı için yeni bir fiyat değişikliği talebine sistem izin vermiyor. Gördüğünüz gibi değerlendiriyor aşamasında. Şimdi dilerseniz bir de bu ürünü satışa kapatmayı deneyelim. Başarılı dedi. Yani satışa kapatmak demek, stok miktarlarını sıfırlamak demek. Kontrol ediyorum. Sayfayı yenileyeyim. Evet, gördüğünüz gibi stokta yok dedi. Stok miktarını sıfıra indirdi. Bunun gibi diğer özellikleri de QuickTools üzerinden kullanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz QuickTools sipariş bölümünde Temu'ya gelen siparişleri nasıl görebiliyoruz? Biraz da ona bakalım. Sipariş yönetimi bölümünden sipariş işlemlerine tıkladığımızda gelen ekranda Temu'yu seçiyorum. Ekranda daha önce çekilmiş test siparişlerini görüyorsunuz. Burada sipariş tarih aralığını giriyorum. Siparişin statüsünü seçiyorum. Sonra indir dediğimde kriterlere uygun olan sipariş kayıtlarını sisteme çekebiliyorum. Yeni sipariş olarak bakalım var mı? Herhangi bir şey bulamadı. Kargodakiler diye test edeceğim. Evet, birkaç tane buldu. Onları çekiyor. Bu siparişler test amaçlı kargoda olan siparişler. Buraya çektikten sonra sağ tarafta içeriklerini görebilirsiniz. Daha sonra istediğiniz şekilde etiketlerini yazdırabilirsiniz. Veya ERP kullanıyorsanız logo, mikro gibi ERP gönderme seçeneklerinden siparişlerinizi ERP'nize aktarabilirsiniz. Çalışmakta olduğunuz kargo firmasına sipariş bilgilerini aktarmak için kargo menüsünden gönderim işlemlerini yapabilirsiniz. Aras Kargo, Yurt içi Kargo, PTT Kargo, Sürat Kargo, Sendeo Kargo. Temu'da hangi kargolar devreye girecekse onların API bilgilerini QuickTools'a girerek çalışır duruma getirebilirsiniz.